Tahliye taahhüdü ve kiracı tahliyesi. Merhaba. Bugün kira hukukunda en çok tartışılan ama en çok da yanlış bilinen konulardan birini konuşuyoruz. Tahliye taahhüdü ve kiracı tahliyesi. En kısa özet şu. Eğer kiracı taşınmazı teslim aldıktan sonra belirli bir tarihte çıkacağını yazılı olarak taahhüt etmişse ve buna rağmen çıkmıyorsa kiraya veren belirli şartlar altında tahliye sürecini başlatabilir. Ama bu konu dışarıdan basit görünse de içinde tarih hatası, imza itirazı, geçersiz belge, süre kaçırma, arabuluculuk ve icra takibi gibi önemli ayrıntılar vardır. Önce temel meseleyi netleştirelim. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira süresinin bitmesi kiraya verene otomatik olarak kiracıyı çıkarma hakkı vermez. Yani ev sahibi sadece sözleşme bitti artık çık diyemez. Kiracı süresi biten sözleşmeden en az 15 gün önce çıkacağını bildirmezse sözleşme genellikle aynı şartlarla bir yıl daha uzar. İşte bu yüzden tahliye taahhüdü uygulamada çok önemli bir araç haline gelir. Peki tahliye taahhüdü nedir? En sade anlatımla tahliye taahhüdü kiracının kiraladığı evi ya da iş yerini belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı söz vermesidir. Yani kiracı şunu demiş olur. Ben şu adresteki taşınmazı şu tarihte boşaltacağım ve anahtar teslim edeceğim. Ama bu belgenin geçerli olabilmesi için bazı temel şartlar vardır. Birincisi tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır. Sözlü olarak ben şu tarihte çıkarım demek bu anlamda yeterli değildir. İkincisi tarih açık ve belirli olmalıdır. İleride çıkarım, uygun zamanda boşaltırım, sözleşme sonunda tahliye ederim gibi belirsiz ifadeler risklidir. Tarih mümkünse gün, ay ve yıl olarak açık yazılmalıdır. Üçüncüsü tahliye taahhüdü kiralanan taşınmaz teslim edildikten sonra verilmelidir. Yani kiracı henüz evi teslim almadan, kira ilişkisi tam olarak başlamadan alınan taahhütler ciddi şekilde tartışmalı hale gelir. Uygulamada en çok yapılan hata şudur. Kira sözleşmesi imzalanırken aynı anda kiracıya bir de tahliye taahhüdü imzalatılır. Bu çok yaygın bir uygulamadır ama hukuken büyük risk taşır. Çünkü tahliye taahhüdünün mantığı kiracının serbest iradesiyle kira ilişkisi başladıktan sonra belirli bir tarihte çıkmayı kabul etmesidir. Kira sözleşmesiyle aynı gün alınan taahhütlerde ise kiracı gerçekten özgür iradesiyle mi imzaladı yoksa evi tutabilmek için mecbur mu kaldı sorusu doğar. Bu yüzden ev sahipleri açısından da kiracılar açısından da en kritik meselelerden biri tarih meselesidir. Belgenin düzenlenme tarihi kira sözleşmesinin tarihiyle aynı olmamalı. Taşınmazın tesliminden sonraki bir tarih olmalıdır. Tahliye tarihi de ayrıca açık şekilde yazılmalıdır. Şimdi gelelim notere. Tahliye taahhüdünün geçerli olması için mutlaka noterde yapılması şart değildir. Adi yazılı belge de belirli şartları taşıyorsa geçerli olabilir. Fakat noter burada büyük bir ispat kolaylığı sağlar. Çünkü adi yazılı belgede kiracı bu imza bana ait değil derse süreç uzayabilir. İspat sorunu doğabilir. Noterde düzenlenen ya da imzası noter tarafından onaylanan belgelerde ise imza inkarı çok daha zor hale gelir. Bu yüzden noter zorunlu olmasa da uygulamada güvenli bir yol olarak tercih edilebilir. Bir diğer hassas konu boş tarihli tahliye taahhütleridir. Uygulamada bazen kiracıya boş bir belge imzalatılır. Tahliye tarihi daha sonra ev sahibi tarafından doldurulur. Bu durum çok büyük uyuşmazlıklara sebep olur. Kiracı açısından en güvenli yol
hiçbir zaman boş tarihli belge imzalamamaktır. Ev sahibi açısından da en güvenli yol belgenin tüm tarihlerini açık, net ve eksiksiz doldurarak imza almaktır. Çünkü sonradan doldurulan belgelerde bu tarih sonradan yazıldı. Ben böyle bir tarih kabul etmedim. Bana boş kağıt imzalatıldı gibi itirazlar gündeme gelir. Peki kiracı taahhüt ettiği tarihte çıkmazsa ne olur? Kiraya verenin iki temel yolu vardır. Birincisi icra yoluna başvurmak, ikincisi doğrudan tahliye davası açmak. İcra yolunda kiraya veren tahliye taahhüdündeki tarihten itibaren bir ay içinde icra dairesine başvurmalıdır. Bu süre çok önemlidir. Çünkü bir aylık süre kaçırılırsa o tahliye taahhüdüne dayanarak işlem yapmak zorlaşır ve hak kaybı yaşanabilir. İcra dairesi kiracıya tahliye emri gönderir. Kiracı bu tahliye emrine karşı 7 gün içinde itiraz edebilir. Eğer kiracı süresinde itiraz etmezse takip kesinleşir ve tahliye emrinde belirtilen sürenin sonunda zorla tahliye gündeme gelebilir. Ama kiracı itiraz ederse süreç değişir. Kiracı imzaya, tarihe, belgenin geçerliliğine ya da taahhüdün baskı altında alındığına itiraz edebilir. Bu durumda dosyanın niteliğine göre icra mahkemesi ya da sulh hukuk mahkemesi süreci gündeme gelebilir. Özellikle adi yazılı belgede imza inkarı varsa iş daha karmaşık hale gelir. İşte bu yüzden belgenin nasıl hazırlandığı, hangi tarihte hazırlandığı, imzanın nasıl ispatlanacağı ve tebligatların doğru yapılıp yapılmadığı çok önemlidir. İkinci yol ise doğrudan tahliye davasıdır. Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası genellikle sulh hukuk mahkemesinde açılır. Ancak güncel uygulamada önemli bir detay daha vardır. Kira uyuşmazlıklarında bazı istisnalar dışında dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak gerekir. Yani doğrudan mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk aşaması gündeme gelebilir. Bu aşama atlanırsa dava usulden reddedilebilir. Bu yüzden ev sahibi ben hemen dava açarım diye düşünmemeli. Önce dava şartlarını ve arabuluculuk zorunluluğunu kontrol etmelidir. Burada ihtarname meselesini de netleştirelim. Tahliye taahhüdüne dayanmak için her durumda önceden ihtarname çekmek şart değildir. Ancak kiraya veren dava açma süresini korumak istiyorsa bazı durumlarda yazılı bildirim yaparak sürenin uzamasını sağlayabilir. Yani ihtarname bazen tahliyeyi başlatan zorunlu bir adım değil, süreyi koruyan önemli bir hukuki araçtır. Bu ayrım çok önemlidir. Şimdi kiraya verenler açısından dikkat edilmesi gerekenleri toparlayalım. 1. Tahliye taahhüdünü kira sözleşmesiyle aynı gün almayın. 2. Belgeyi taşınmaz teslim edildikten sonra düzenleyin. 3. Tahliye tarihini gün, ay ve yıl olarak açık yazın. 4. Belgeyi mümkünse noter aracılığıyla düzenleyin ya da imzayı noter onaylı hale getirin. 5. Birden fazla kiracı varsa tüm kiracıların imzasını alın. 6. Tahliye tarihi geldikten sonra bir aylık süreyi kaçırmayın. 7. Dava açılacaksa arabuluculuk şartını unutmayın. Kiracılar açısından da dikkat edilmesi gerekenler: 1. Ne imzaladığınızı mutlaka okuyun. 2. Boş tarihli belge imzalamayın. 3. Kira sözleşmesiyle aynı gün size tahliye taahhüdü imzalatılmışsa bu belgeyi ve tarihleri saklayın. 4. Tahliye emri gelirse 7 günlük itiraz süresini kaçırmayın. 5. İmzaya, tarihe, baskıya ya da belgenin geçerliliğine ilişkin itirazınız varsa bunu açıkça belirtin.
6. Aile konutu gibi özel durumlar varsa mutlaka ayrıca değerlendirme yapın. Bu konuda en sık yapılan yanlışlardan biri de tahliye taahhüdü imzalandıysa kiracı kesin çıkar düşüncesidir. Hayır, her tahliye taahhüdü otomatik olarak geçerli değildir. Belgenin tarihi, imzası, düzenleme zamanı, tahliye tarihi, kiracının iradesi, tebligat süresi ve başvuru süresi ayrı ayrı önemlidir. Diğer yanlış da kiracı taahhüt imzaladı ama ben istediğim zaman kullanırım düşüncesidir. Bu da doğru değildir. Tahliye tarihi geldikten sonra kiraya verenin süresi vardır. Bu süre içinde icra ya da dava yoluna başvurulmazsa hak kaybı doğabilir. Sonuç olarak tahliye taahhüdü doğru hazırlandığında kiraya veren için güçlü bir tahliye yoludur. Ama yanlış hazırlandığında aynı belge dosyayı baştan kaybettirebilir. Kiracı için ise bu belge sıradan bir kağıt değildir. İleride evden ya da iş yerinden tahliye edilmesine sebep olabilecek ciddi bir hukuki taahhüttür. Bu yüzden ister ev sahibi olun ister kiracı tahliye taahhüdünü basit bir form gibi görmeyin. Tarihini, imzasını, düzenlenme zamanını, tebligatını ve yasal süresini dikkatle değerlendirin. Çünkü kira hukukunda bazen bir gün, bir imza ya da eksik yazılmış bir tarih bütün sonucu değiştirebilir. Bu video genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Somut olaylarda mutlaka uzman bir hukukçudan destek alınmalıdır. Çünkü her kira ilişkisi kendi tarihleri, belgeleri ve şartlarıyla ayrı değerlendirilir.